Taht oyunları başlamadan 300 yıl önce Westeros'ta tek bir kral yoktu. 7 taç vardı. 7 ayrı gurur. 7 ayrı korku. Kuzeyde Starklar hükmediyordu. Batıda Lannister'lar altınlarının üstünde oturuyordu. Menzil Garden'ın krallarının bereketli bahçesiydi. Fırtına boğduğunda Dünendanların son kralı hala kılıcına güveniyordu. Nehir toprakları Kara Hara'nın demir yumruğu altına inliyordu. Vadi göğe yakın kalelerinden emindi. Dorne ise çöllerin, mızrakların ve sabrın ülkesiydi. Sonra denizin doğusundaki küçük kasvetli bir adadan 3 kardeş geldi. Aegon, Visenya, Rhaenys. 3 ejderha, 3 irade, tek bir söz. Westeros artık 7 ayrı krallık olmayacaktı. Ya diz çökecekti ya da yanacaktı. Ama her fethi tarih kitaplarında yazılı sebeplerle başlamaz. Üstadlar bize kralların gururunu, Hera'nın zulmünü, Argynak'ın korkusunu, Aegon'un boyalı masaya bakıp Westeros'u çok önceden incelediğini anlatır. Bunların hepsi doğrudur ama Targaryen hanedanının tarihinde her zaman görünmeyen başka bir damardağ vardır. Rüyalar. Valeria'dan kaçış da bir rüyayla başlamıştı. Daenerys, Valeria'nın ateşle yok olacağını görmüş, ailesi ona inandığı için Targaryen hayatta kalmıştı. Ve görünüşe göre bu damar Fatih Aegon'da da sürdü. Ateş ve kan bunu tarihçilerin dili açık açık söylemez ama Martin'den gelen bilgiye göre Aegon'da bir rüyacıydı. Uzak kuzeyden gelen karanlığı, insanlığın üzerine çökecek ozan kışı, ötekilerin tehdidini görmüştü. Bu rüyaya Buz ve Ateşin şarkısı adını vermişti. Bu yüzden fethi sadece bir kralın hırsı değil, belki de bir hanedanın kendisini dünyanın son savaşını hazırlama çabasıydı. Yani Aegon Westeros'a baktığında sadece kaleler, nehirler ve krallar görmüyordu. Belki de göğün altında birleşmemiş bir diyarın kış geldiğinde tek tek sönecek kandiller gibi yok olacağını görüyordu. Ama bu hikaye yalnızca bir fethi hikayesi değil. Bu demir tahtın nasıl kurulduğunun, krallığın nasıl ateşle birleştirildiğinin ve Aegon'dan sonra oğullarının bu mirası nasıl kan, korku ve isyanla neredeyse parçaladığının hikayesi. Videoya geçmeden önce Kitap Merkezli Asya içeriklerinin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda fikrinizi paylaşmayı unutmayın. Kanala katılarak da bu yolculuğa destek olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Şimdi Ejderha Kayası'na dönelim. Targaryenlar Westeros'a fethi için gelmeden çok önce Ejderha Kayası'ndaydı. Onlar Valyria kökenli ejderha lordlarıydı ama Valyria'nın en güçlü ailelerinden biri değillerdi. Hatta diğer Valyrialılar Aener Targaryen ailesinin servetini, kölelerini ve ejderhalarını alıp Ejderha Kayası'na çekilmesini bir tür korkaklık olarak gördüler. Fakat Aener'ın kızı Daenerys tarihin yönünü değiştirecek bir rüya görmüştü. Valeria'nın ateşle yok olacağını görmüştü. Ve 12 yıl sonra kıyamet geldiğinde Valeria'nın büyük ejderhalar kül olurken Targaryenlar hayatta kaldı. Bu yüzden Targaryen tarihinde rüyalar süs değildir. Bazen hanedanların yönünü değiştirir. Daenerys'in rüyası Targaryenları Valeria'dan çıkardı. Aegon'un rüyası ise belki de onları Westeros'un üzerine saldı. Aegon Targaryen bu sürgün hanedanın mirasçısı olarak Ejderha Kayası'nda doğdu. Babası Euron Targaryen, annesi Valerian hanesinden Valenna'ydı. Aegon'un 2 kız kardeşi vardı. Ablası Visenya ve kız kardeşi Rhaenys. Valyria geleneklerinde kardeş evlilikleri olağandı fakat Aegon sadece Visenya'yla değil Rhaenys'i de evlendi. Rivayete göre Visenya gelenekten, Rhaenys ise aşktan aldı. 3 kardeşin ejderhası vardı. Aegon'un altında Kara Deşek Valerion, Visenya'nın altında Vhagar, Rhaenys'in altında Meraxes. Valerion, Valeria'dan gelen eski ejderhalardan hayatta kalan sonuncusuydu. Vhagar ve Meraxes ise Ejderha Kayası'nın yumurtadan çıkmış daha genç ama yine de dehşet verici yaratıklardı. Burada önemli olan şey şu: Aegon Westeros'u bir anda anlık bir hevesle fethetmeye karar vermedi. Fetihten yıllar önce boyalı masa yaptırmıştı. Bu masa Westeros'un ormanlarını, nehirlerini, kalelerini ve şehirlerini gösteren devasa bir haritaydı. Yani Aegon batıya bakmaya çoktan başlamıştı. Sadece doğru anı bekliyordu. Tarihçilerin gördüğü Aegon fırsatı kollayan bir fatih olabilir ama gerçek tabii ki bundan daha derindir. Aegon gerçekte bir hırsla fetih yapmadı. Yazarın açıkladığına göre Fatih de atası hayalci Daenerys gibi rüyacıydı. Yani kehanet eşekle ejder rüyaları görüyordu ve bu rüyaları tek önemli bir şeye odaklanıyordu: bitmeyen kış, uzun gece ve ötekilere.
Tabii onları durduracağına da inandı buz ve ateşin şarkısına. Yani rüyaların içinden bakan Aegon, parçalanmış bir kıtayı yaklaşan karanlık için birleştirmeye çalışan bir ejderha lorduydu. Bu noktada fazla teori bulmadan sadece akılda tutalım. Daenerys rüya gördü. Targaryenler Valeria'dan kaçarak hayatta kalan tek ejderha lordu hanesi oldu. Aegon rüya gördü. Westeros'a yaklaşan uzun geceye karşı birleştirdi ama ateşin kıvılcımı fırtına kralı Argilac Durandon sayesinde geldi. Aegon'un geçtiği Westeros parçalanmış bir diyarda. Kuzey kışlarından Stark'larındı. Batı Casterly kayasından Lannister'larındı. Menzil yüksek bahçeden Garden'larındı. Vadi Arryn'lerin yüksek kaleleriydi. Doğu Martell'lerin çoğunun prensliğiydi. Fırtına toprakları Durandon'ların eski ve yıpranmış krallığıydı. Nil toprakları ise demir doğumlu Hor hanesinin, özellikle Kara Harren'ın kanlı idaresi altındaydı. Kara Harren, Harrenhal'ı işaret etmişti. Westeros'un en büyük kalesi. Kuleleri göğe uzanan, duvarları kalın, ambarları dolu, suyu tükenmez bir taş canavar. Ama Harrenhal sadece bir kale değildi. Nil topraklarının çektiği acıların da anlatıydı. Çünkü Harren bu kaleyi inşa ettirmek için binlerce kişiyi canından etmiş, lordlarını ve halkını ağır vergilerle ezmişti. Fırtına kralı Argilac ise Kara Harren'dan korkuyordu. Aegon'a kızını ve bazı toprakları teklif etti. Niyeti açıkça Targaryenları Harren ile kendi arasında bir tampon güç yapmaktı. Aegon teklifi reddetti. Zaten iki eşi vardı. Üstelik Argilac'ın çeyiz diye sunduğu topraklar da Argilac'ın değildi. Harren'ın elindeydi. Aegon karşı teklif sundu. Argilac bazı ek toprakları da verirse kızı Aegon'un sağ kolu Orys Baratheon'a evlenebilirdi. Argilac buna öfkelendi. Çünkü Orys'in Aegon'un piç kardeşi olduğu söyleniyordu. Fırtına kralı Aegon'un ulağının ellerini kestirdi ve onları bir kutu içinde ejderha kayısına gönderdi. Aegon cevap yazmadı. Bunun yerine dostlarını, sancaktarlarını ve müttefiklerini topladı. Sonra kuzgunlar uçtu. Mesaj basitti. Westeros'un artık tek bir kral olacaktı. Aegon'un önünde diz çökenler topraklarını ve unvanlarını koruyacaktı. Ona karşı silah kuşananlar ise yenilecek, küçük düşürülecek ve yok edilecekti. Böylece ejderhalar batıya uçtu. Aegon'un ordusu büyük değildi. Kaynaklar sayıyı farklı verir. Kimisi 3000 der, kimisi 1000 bile olmadığını söyler. Ama ordunun büyüklüğü asıl mesele değildi. Çünkü bu ordunun üstünde 3 ejderha uçuyordu. Targaryenler Karasu koyunun ağzında ileride kral topraklar olarak 3 tepenin yanında karaya çıktılar. O günlerde orası büyük bir şehir değil, küçük bir balıkçı köyünün çevresindeki savunması tepelerdi. Aegon burada ilk kalesini kurdu. Aegon Kalesi. Sonra çevresindeki küçük kaleler birer birer alındı. Rosby, Rhaenys ve Meraxes'e dayanmadı. Stockworth, Visenya Vhagar karşısında fazla dayanamadı. İlk ciddi direniş Dusk'ın Del ve Bakir Havuz lordlarından geldi. Fakat Aegon, Valerion'la gökten de saldırınca direniş kısa sürdü. Bu zaferden sonra mağlup lordlar Aegon'un önünde diz çöktüler. Aegon onları kaldırdı, topraklarını geri verdi ve ilk kez şu yöntemi gösterdi. Direnen yanar, diz çöken affedilir. Bu Aegon'un yönetiminin en temel çizgisiydi. Kısa süre sonra Aegon, siyah zemin üzerinde 3 başlı kırmızı ejderha sancağı yaptı. Visenya başına Valyria çeliği ve yakutlarla bezeli tacı koydu. Rhaenys onu kral ilan etti. Fakat bu ilk taç giyme töreni sembolikti. Asıl büyük kabul daha sonra Eskişehir'de gelecekti. Önce Harrenhal yanmalıydı. Kara Harren kalesine güveniyordu. Harrenhal'ın duvarları kalındı. Kuleleri dev gibiydi. Ambarları doluydu, suyu vardı. Hiçbir kuşatma merdivenleri o duvarlara yetişemez, hiçbir koçbaşı kapılarını kolayca kıramazdı. Ama Aegon'un kuşatma yapma niyeti yoktu. Nil toprakları lordları zaten Harren'dan nefret ediyordu. Edmund Tully başta olmak üzere birçok nehir lordu, demir doğumlu efendilerine ihanet edip Aegon'un tarafına geçti. Blackwood'lar, Bracken'lar, Mallister'lar, benzer Piper'lar, Strong'lar ve diğerleri Harren'e karşı ejderha sancağı altında toplandı. Aegon, Harren'e teslim olursa demir adalı lord olarak kalabileceğini söyledi. Harren ise duvarlarına güvendi. Taş yanmazdı. En azından Harren böyle sanıyordu. Aegon'un cevabı artık tarihi kazınmış bir tehditti. Güneş battığında Harren'ın suyu tükenecekti. Gece çöktüğünde Balerion göğe yükseldi. O kadar yükseğe çıktı ki ayın yanında küçük bir gölge gibi kaldı. Sonra Harren'ın içine daldı. Harren taş yanmaz sanıyordu ama kaleler yalnızca taştan yapılmaz.
Tahta yanar, kenevir yanar, yün yanar, tahıl yanar, tuzlanmış et yanar, insan yanar. Ve ateş yeterince sıcak olduğunda taş bile çatlar, erir, akar. Herlow'un dev kuleleri o gece karanlığın içinde mum gibi parladı. Eriyik taş kulelerin yanlarından aşağı aktı. Kara Harın'la oğulları inşa ettirdiği taş gururun içinde öldü. Hor ailesinin ünlü toprakları üzerindeki hükmü de onlarla birlikte gitti. Ertesi gün Aegon, Edwin Tully'ye 3 dışlı mızrak yolu yaptı. Böylece nehir toprakları Tully'lerin yönetimine geçti. Aegon burada sadece bir düşmanı yenmedi, bir mesaj verdi. Westeros'un en büyük kalesi bile ejderha ateşi karşısında mezara dönüşebilirdi. Güneyde Orys Baratheon ve Rhaenys fırtına kralı Argylak'a yürüdü. Argylak herhangi gibi kalesinde yanarak ölmeyi reddetti. O eski bir savaşçıydı. Kılıcı elinde açık alanda ölmeyi seçti. Savaş fırtınanın altında başladı. Yağmur, çamur, rüzgar ve çelik. Bu yüzden muharebeye son fırtına denildi. Argylak'ın ordusu sayıca üstündü. Daha çok şövalyesi, daha çok ağır süvarisi vardı ama Rhaenys'in Meraxes savaş alanındaydı. Ejderha ateşi fırtına atlarını dehşete düşürdü, saldığı düzenini bozdu. Argylak yere düştüğünde bile savaşmayı bırakmadı. Orys Baratheon'un atına indi, ona teslim olma şansı verdi. Argylak reddetti. İkisi dövüştü. Uzun beyaz saçlı yaşlı savaşçı kralıya Aegon'un siyah sakallı sağ kolu çamurun içinde karşı karşıya geldi. Sonunda Durandon hanesinin son kralı kılıcı elinde dilinde lanetle öldü. Fırtına burnunda Argylak'ın kızı Argela kendini fırtına kraliçesi ilan etti fakat kendi adamları onun için ölmeyi istekli değildi. Onu zincire vurup çıplak halde Orys'e teslim ettiler. Orys onu serbest bıraktı. Peleriniyle örttü ve ona nazik davrandı. Sonra Argela ile evlendi. Durandon'un tacı gitti ama fırtına bunu ayakta kaldı. Orys, Durandon'un arması ve sözlerini aldı. Taşlı geyik artık Baratheon'ların simgesi olacaktı. Ve böylece bir hanedan öldü, başka bir hanedan doğdu. Aegon'un karşısına çıkan en büyük ordu batıdan geldi. Menzil kralı Mern Gardener ve Kaya kralı Loren Lannister güçlerini birleştirdi. Ortaya Westeros'un o güne dek gördüğü en büyük ordulardan biri çıktı. On binlerce asker, binlerce şövalye, yüzlerce lord. Aegon ordusu çok daha küçüktü. Ama onun 3 ejderhası vardı. Savaş geniş ve açık bir ovada yapıldı. İki kral bu alanı avantaj sandı. Atlı şövalyeler için mükemmel bir yerdi. Toprak kuruydu. Otlar ve buğdaylar uzundu. Haftalardır yağmur yağmamıştı. İşte onların göremediği şey Aegon gördü. Aegon, Visenya ve Rhaenys göğe yükseldi. Sonra ejderha düşman ordusunun önünü, arkasını yanlarını ateşe verdi. Kuru otlar ve buğday bir anda alev aldı. Rüzgar alevleri besledi. Duman atların gözlerini kör etti. Sıralar bozuldu. Şövalyeler yanarak kaçtı. Kaçamayanlar da Targaryen askerlerin oklarına ve mızraklarına yakalandı. Bu savaşa sonradan ateş tarlası dendi. Garden lanesi o gün bütünüyle yok oldu. Kral Mern ve oğulları, torunları, kardeşleri ve akrabaları öldü. Loren Lannister hayatta kaldı, kaçtı, sonra yakalandı ve Aegon'un önüne diz çöktü. Aegon sözünü tuttu. Loren'i kaldırdı, Kaster'a kayısı lordu ve batının koruyucusu yaptı. Sonra yüksek bahçeye gitti. Gardener'ların kahyası Harlan Tyler kaleyi savaşmadan teslim etti. Aegon ona yüksek bahçeyi verdi ve onu Mandur Lordu ile güney muhafızı yaptı. Gardener'ların yerini Tyrell'ler aldı. Yani Aegon sadece yapmadı. Küllerin içinden yeni düzen de kurdu. Ateş tarlasından sonra sıradaki büyük tehdit kuzeyden geldi. Torrhen Stark 30.000 kuzeyli ile güneyinde fakat 3 dişli mızrağı vardı. Karşısında yalnızca bir ordu görmedi. Harrenhal'ın hala tüten taşların hikayesini biliyordu. Ateş tarlasında neler olduğunu duymuştu. Ve gökyüzüne Balerion, Vhagar ve Meraxes dönüyordu. Kuzey lordlarından bazıları savaşmak istedi. Brandon Snow'un ejderhaları öldürmek için Nehir'in karşısına geçmeyi teklif ettiği söylendi. Fakat Torrhen savaşın sonucunu gördü. Ertesi sabah Nehir geçti, tacını Aegon önüne bıraktı ve diz çöktü. O günden sonra Torrhen Stark diz çöken kral olarak anıldı. Ama Kuzeyliler yanmış kemikler olarak eve dönmedi. Starklar Kuzeyli Lord olarak yönetmeye devam etti. Vadide ise Visenya'nın farklı bir fethi yaptı. Arrynler Kanlı Kapı'yı ve dağ yollarını güçlendirmişti fakat Vhagar dağ geçitlerinde yürümedi. Üzerinden uçtu. Visenya, Kartal yuvasının avlusuna indiğinde çocuk kral Ronald Arryn onu hayranlıkla izliyordu. Hatta ejderle uçmak istedi. Bu fetihte kan akmadı. Vade diz çöktü ama Dorne başka bir hikayeydi. Rhaenys Meraxes ile güneş mızrağına uçtu.
Orada kör, yaşlı ve şişman Prenses Maria Martel onu bekliyordu. Rhaenys ona Aegon'un ipini götürdü. Maria ise doğunun kralı olmadığını ve diz çökmeyeceğini söyledi. Rhaenys ateş ve kanla döneceklerini söyleyerek ayrıldı. Maria'nın cevabı Dorne'un kaderini özetliyordu. Onları yakabilirsin ama eğemezsin. Ve Dorne gerçekten de eğilmedi. Aegon daha sonra Eskişehir'e gitti. Hightower'lar savaşmamayı seçmişti. Yüce Rahip Aegon'un yıldız septi kutsadı ve taçlandırdı. Böylece Aegon'un ikinci ve asıl büyük taç giyme töreni gerçekleşti. Resmen 7 krallığın lordu ilan edildi ama 7 krallıktan biri hala onun değildi. Dorne bekliyordu. Aegon önce Dorne'u sözle kazanmaya çalıştı. Elçiler gönderildi. Görüşmeler yapıldı ama sonuç alınamadı. Sonra savaş başladı. Rhaenys Kalaslı kasabayı yaktı. Aegon büyük bir orduyla Prens geçidinde ilerledi. Orys Baratheon kemik yolundan geçti. Ama Dorne diğer krallıklar gibi savaşmadı. Onlar açık meydanda ejderhaların karşısına çıkmadı. Tarlaları yaktılar. Kuyuları zehirlediler, kaleleri boşalttılar. Geçitlerde pusu kurdular. Çölde orduları susuz bıraktılar. Orys Baratheon esir düştü ve kılıç ile kesilerek geri gönderildi. Aegon, Güneş Mızrak'ta zafer ilan ettiğinde bile savaş bitmemişti. Çünkü Aegon gider gitmez Dorne yeniden ayağa kalktı. Targaryen kumandanları öldürüldü, garnizonlar yok edildi, kaleler geri alındı. Savaş yıllarca akınlara, misillemelere, suikastlara ve yakıp yıkmalara dönüştü. Sonra cehennem korusunda beklenmeyen bir şey oldu. Meraxes kalenin üzerine uçarken bir akrep oku ejderhanın gözüne saplandı. Meraxes yere çakıldı. Rhaenys'in nasıl öldüğü kesin bilinmez. Düşerek mi öldü? Ejderhanın altında mı kaldı yoksa Dorne'un eline canlı mı geçti? Kaynaklar farklı şeyler söyler ama sonuç açıktı. Aegon bir kız kardeşini ve bir ejderhayı kaybetti. Bundan sonraki yıllara ejderhanın hiddeti denildi. Aegon ve Viserys Dorne'u defalarca yaktı. Kaleler alev aldı, kumlar bazı yerlerde cama dönüştü ama Dorne lordları saklandı, halk direndi, suikastlar sürdü. Sonunda Maria Martell öldü ve yerine oğlu Naemor geçti. Naemor barış istedi. Meraxes'in kafatasını kral topraklarına gönderdi. Kızı Daenerys barış teklifiyle Aegon'un huzuruna çıktı. Aegon önce reddetmeye niyetlendi. Sonra Prens Naemor'dan gelen mühürlü mektubu okudu. Mektubu okurken elinin kanadı anlatılır. Mektubu yaktı, o gece Balerion'la ejderha kayasına uçtu, sabah döndüğünde barışı kabul etti. Mektupta ne yazdığını kimse kesin olarak bilmez. Böylece 1. Dorne Savaşı sona erdi. Dorne teslim olmamıştı. Aegon Westeros'un altısına diz çöktürmüştü ama Dorne'u dize getirmemişti. Aegon yalnızca savaşçı değildi. Fetihten sonra en büyük işi 6 ayrı krallığı tek bir yönetim altında tutmaktı. Bunu sadece korkuyla yapmadı. Eski düşmanları affetti. Lordların çocuklarını saraya çağırdı. Farklı bölgelerdeki hanedanlar arasında evlilikler düzenledi. Visenya ve Rhaenys bu evlilik siyasetinde aktif rol oynadı. Amaç basitti. Kuzeyli, batılı, fırtınalı, nehirli, vadili ve menzilli soylar yavaş yavaş kendilerini ayrı krallıkların insanları değil, tek bir diyarın tebaası olarak görmeliydi. Aegon, kraliyet gezilerine de büyük önem verdi. Diyarın dört bir yanına gitti. Lordların salonlarında ağırlandı. Halkın önüne çıktı. Bir kralın yalnızca uzaktaki bir tahtta oturan gölge değil, görülebilen ve yargısına başvurulabilen bir hükümdar olması gerektiğini düşündü. Kralın barışı da bu düzenin temeliydi. Artık lordlar istedikleri gibi birbirlerine savaş açamayacaktı. Büyük anlaşmazlıklar demir tahta taşınacaktı. Kral toprakları da bu dönemde büyüdü. Aegon'un karaya çıktığı balıkçı köyü zamanla surları, pazarları, rıhtımları ve kalabalığıyla büyük bir şehre dönüştü. Sonraki yıllarda Aegon, ahşap Aegon Kalesi'nin yerine taştan büyük bir kale inşa ettirmeye karar verdi. Kızıl Kale. Fatih ayrıca yendi lordların ve kralların kılıçlarını Balerion'un ateşiyle eritip hükümdarlığının da simgesi olan demir taht inşa etti. Şekilsiz, keskin ve uçurana rahatlık sunmayan demirden bir taht. Aegon'a göre zaten bir kral asla rahatına düşkün olmamalıydı. Bu dönemde büyük üstad makamı da oluştu. Küçük konseyi zamanla şekillenmeye başladı. Aegon nihai otoriteydi ama Rhaenys, Visenya, kral eli, hazinebaşı, üstadlar ve rahipler yönetiminde önemli roller oynadı. Visenya'nın en kalıcı miraslarından biri ise kral muhafızları oldu. Dorne suikastları sırasında Aegon'un güvenliğinin yetersiz olduğunu gören Visenya, kralın etrafında sadece onu korumaya adanmış 7 beyaz şövalyeden oluşan bir kardeşlik kurulmasını sağladı. Aegon fethetti. Rhaenys yumuşattı, Visenya korudu. Fakat Aegon'un kurduğu düzenin içinde ileride patlayacak sessiz bir sorun vardı. İnanç.
Aegon 7 inancıyla açık çatışma girmek istemedi. Eskişehir'de taç giymesi, Yüce Raip tarafından kutsanması ve söz halkına şu mesajı veriyordu. Bu yabancı ejder lordu artık sizin kralınızdır. Sadece Bayır'ın değil, Westeros'un da düzenine giriyor. Aegon saltanatı boyunca inançla barış kurdu ama bu barışın altında eski bir çatlak vardı. Targaryen'in kardeş evli Valyria geleneğiydi. Aegon'un 2 kız kardeşiyle evli olması da bu geleneğin en açık örneğiydi. Fakat 7 inancının gözünde kardeşin kardeşe yapması da bir erkeğin 2 eş alması da günahtı. Aegon döneminde Yüce Raip de bunu açıkça savaşa çevirmedi. Fakat halkın, köy rahiplerinin, dilenci kardeşlerin, kutsal kız kardeşlerinin, fakir dostların gözünde bu evlilikler kolay kolay unutulmadı. Aegon yaşarken sorun büyümedi çünkü kimse Valyria'nın gölgesinde tanrılar adına kralın karşısına çıkmak istemiyordu ama Valyria'nın gölgesi bile Aegon öldükten sonra oğulların hatalarını sonsuza kadar kapatamayacaktı. Aegon fetihten sonra 37 yılında Ejderha Kayası'nda öldü. Ölürken torunlarına fetihlerini anlatıyordu. Bedeni Valyria geleneğine uygun şekilde yakıldı. Ardında 2 oğul kaldı. Rhaenys'ten doğan Aenys, Viserys'ten doğan Maegor. Aenys tahta geçtiğinde 30 yaşındaydı. Maegor ise 25. Aenys iyi niyetli, nazikti, sevilmek istiyordu fakat krallık yalnızca iyi niyetle yönetilmiyordu. Aegon'un ölümünden sonra fetihle bastırılmış eski öfkeler yeniden kıpırdanmaya başladı. Harrenhal'da Kara Harren'ın torunu olduğu iddia eden Kızıl Harren isyan etti. Vadide Jonus Arryn kardeşini devirdi. Demir Adalar'da Rahip Kral Lodos ortaya çıktı. Dorne hudutlarında Akbaba Kral etrafına binlerce savaşçı topladı. Aenys kararsız kaldı. Nereden başlayacağını bilemedi. Bir kral olarak herkesin kendisini sevdiğini sanıyordu. İsyan edene neden önce ona geldiğini anlayamıyordu. Bu sırada Maegor harekete geçti. Vadide Beleriand'a binerek kartal yuvasını korkuyla teslim aldı. Diğer isyanlar da lordlar tarafından bastırıldı. Aerys Baratheon son kez savaştı. Akbaba Kral yenildi. Kızıl Harren öldürüldü. Aenys kardeşini ödüllendirdi ve onu kral ile yaptı. Ama Aenys ile Maegor'un karakteri birbirinden tamamıyla farklıydı. Aenys konuşmak, ikna etmek ve sevilmek istiyordu. Maegor'un cevabı ise hep çelik, ateş ve korkuydu. Kırılma noktası Maegor'un 2. evli oldu. Maegor'un ilk eşi Yüce Raip'in yeğeni olan Cerys Hightower'dan çocuğu olmamıştı. Bunun üzerine Maegor, Alicent Harroway'in 2. eşi olarak aldı. Kale Raip'in nikah kıyımını reddedince Maegor ve Alicent, Valyria usulü kan ve ateşle evlendiler. Bu evlilik Kral Aenys'in izni olmadan yapılmıştı. Yüce Raip bunu günah ve zina ilan etti. Alicent ise ağır sözlerle andı. Maegor ise babasının da 2 eşi olduğunu hatırlatarak inancın kınamalarının ejderha soyunu sökmeyeceğini düşündü. Aenys kardeşine seçim sundu. Ya Alicent'i bırakıp Cerys'e dönecekti, da sürgüne gidecekti. Maegor sürgünü seçti. Bu demir taht ile Yıldızlı Sept arasındaki kırılgan anlaşmayı çatlatan ilk büyük darbeydi. Sonra Aenys daha da tehlikeli bir karar verdi. Oğlu Aegon ile kızı Rhaenys'i evlendirdi. Targaryen gözüyle bu eski Valyria kanını korumaktı ama Westeros'un büyük kısmı için bu tanrıların yasasına meydan okumaktı. Yıldızlı Sept'ten gelen kınama çok sertti. Erkek kardeşle kız kardeşin evliliği iğrençlik ilan edildi. Böyle bir birlikten doğacak çocukların tanrıların ve insanların gözünde menfur olacağı söylendi. Aenys burada ne evliliği bozdu ne de Viserys'in önerdiği gibi ejderhasına binip Eskişehir'i tetikti. Sadece inat etti ve inanç ayağa kalktı. Düğün günü savaşçının olduğu Rhaenys tepesindeki anımsana septinin çevresinde belirdi. Akıllı lordların çoğu düğünden uzak durdu. Sonra Aenys bir hata daha yaptı. Ziyafette Prens Aegon'a Ejderha Kayası Prensi unvanı verdi. Bu unvan daha önce Maegor'undu. Salonda sessizlik çöktü. Viserys masadan kalktı, salonu terk etti ve o gece Vhagar'a binip Ejderha Kayası'na döndü. Aenys halkın öfkesini yatıştırmak için Aegon ve Rhaenys'i kraliyet gezisine çıkardı ama gezi barış getirmedi. Prens ve prenses yuhalandı. Rahipler onları kutsamayı reddetti. Fakir dostlar üzerlerine toprak attı. Rhaena kendisine toprak atanlara karşı şimdi ata binen bir kızdan korkmadıklarını ama bir gün ejderha bilerek döndüğünde aynı cesareti gösterip gösteremeyeceklerini sordu. Aenys ise Yüce Raip'i ikna etmeye çalıştı. Eski Valyria'da kardeş evliliğinin uzun tarihini anlatan bir mektup yazdı. Yüce Raip'in cevabı kralı dehşete düşürdü. Aenys ise menfur kral diye hitap etti. Onun 7 kral hükmetmeye layık olmadığını ilan etti. Sonra işler kana döküldü. Raip Morlison fakir dostlar tarafından katledildi. Savaşçının oğulları anımsana septini kaleye çevirdi. Fakir dostlar yollara döküldü ve insanlara şunları sormaya başladı. Tanrı'nın yanında mısın? Yoksa mental kralın tarafında mı? Bu artık basit bir evlilik krizi değildi. Bu
Targaryen kanı ile Westeros'un tanrılar arasında başlayan ilk büyük savaştı. Aenys korku içinde ejderha kayasına çekildi. Orada hastalandı. Visenya ona sert davrandı, onu zayıflıkla suçladı. Kısa süre sonra Aenys öldü. Normal veraset düzenine göre taht Aenys oğlu Prens Aegon'a geçmeliydi. Ama Visenya Pentos'a uçtu ve Maegor'u geri getirdi. Maegor babasının yakutlu demir tacını taktı. Büyük Üstad Gavin kanunlara göre tahtın Aenys'in oğluna ait olduğunu söyleyince Maegor'u Blackfyre ile öldürdü. Sonra Balder'e bindi ve kral topraklarına geldi. Maegor'un saltanatı böyle başladı. Maegor inanç militanlarıyla savaş girişti. Savaşçının oğulları onu meydan okuduğunda Maegor bunu 7'ye karşı 7 bir dövüşte çözmeyi kabul etti. Dövüşte Maegor ağır yaralandı. Günlerce ölümün eşiğine kaldı fakat hayatta kaldı. Sonra savaş daha da büyüdü. Fakir dostlar yollara düştü. Savaşçının oğulları direndi. Maegor Balerion'a ordularla kelle ödülleriyle karşılık verdi. Acı köprü gibi yerlerde büyük kımlar yaşandı. İnanç militanları yasaklandı. Yeni yüce rahip Maegor'un baskısı altında bu birlikleri dağıttı. Ama Maegor'un asıl büyük düşmanı yalnızca inanç değildi. Kendi ailesiydi. Aenys'in oğlu Aegon, karısı ve kız kardeşi Rhaena ile birlikte hakkını aradı. Rhaena'nın ejderhası Rüya Ateşi, Aegon'un ejderhası Cıva vardı. Prens Aegon, pembe bir erkeğe destek topladı ve amcasını gaspçı ilan etti. Fakat büyük lordlar temkinliydi. Herkes kimin kazanacağını görmek istiyordu. Aegon'un 15.000 kadar askeri toplandı ama Maegor onu yakaladı. Tanrı gözü yakınlarında gökyüzünde ejderha ile çarpıştı. Cıva Valerion'un yanında küçücük kaldı. Kara dehşet genç ejderhayı parçaladı. Cıva düştü. Taçsız Aegon da onunla birlikte öldü. Bu Targaryen tarihindeki ilk büyük ejderha çarpışmasıydı ve Maegor'un tahtını kanla mühürledi. Ama kan arttıkça korku da arttı. Maegor'un çocuğu olmuyordu. Eşleri düşükler, korkunç doğumlar ve söylentiler anıldı. Alis Harroway'in düşen çocuğu yüzünden Maegor Harroway hanesinin kökünü kazıdı. Harrenhal bir kez daha lanetli bir kale gibi anılmaya başladı. Tyrion'un fısıltıları, kıskançlıkları ve zehir söylentileri sarayı bir zenzara gibi kararttı. Sonra Maegor fetihten sonra 47 yılında Kızılkale'de kendisine aynı anda 3 yeni eş aldı. Rhaena Targaryen, Jaime Westerling, Eleanor Costane. Üçü de doğdu. Bu yüzden kral toprakları halk onlara Kara Gelinen adını taktı. Bu evlilik gönüllü bir düğünden çok Rhaena'yla kurulmuş bir boyun eğdirme töreniydi. Rhaena, Maegor'un öldürdüğü taçsız Aegon'un hem kız kardeşi hem eşiydi. Yani Maegor taht hakkını elinden aldığı yeğenin dul eşiyle evleniyordu. Dahası Rhaena'nın kızları Arya ve Rhaella da baskı aracı olarak kullanıldı. Tyanna, iki küçük Targaryen kızını Rhaena'nın önüne getirerek ona onları saklayamayacağını söyledi. Rhaena başını eğdi ve buz gibi sesle yemin etti. Jaime mezarlıkta doldu. Merhum kocasından bir oğlu vardı. Eleanor Costane ise daha trajik bir örnekti. Henüz genç yaşta 3 oğul doğurmuştu. Kocası Theo Bolling, Maegor'a karşı komplo kurmakla suçlanıp idam edildi. Maegor ona 7 gün yas tutma süresi verdi. Sonra onu huzuruna çağırıp evleneceklerini söyledi. Bu sahne Maegor'un saltanatını özetler. Aegon, lordları diz çöktürüp sonuna ayağa kaldırmıştı. Maegor ise diz çöktürdüklerinin çocuklarını ve eşlerin miraslarını ve korkularını da elinde tutuyordu. Kara gelinler sadece kralın yeni eşleri değildi. Onlar Maegor'un krallığı nasıl yöneteceğinin canlı simgesiydi. Sevgiyle değil, ittifakla değil, meşruiyetle değil, reynelerle, tehditle ve karanlıkla. Maegor Kızılkale'yi bitirdi. Sonra kalenin sırları bilinmesin diye işçileri öldürdü. Rhaenys tepesindeki anımsama septinin yerine ejderha çukurunun inşasını başlattı. Kralın düşmanları çoğaldı. Fakir dostlar hala ormanlardaydı. Savaşçının oğulları tam yok olmamıştı. Lordlar ondan korkuyor ama sevmiyordu. Visenya öldü. Merhum kral Aenys'in karısı Alyssa Velaryon, çocukları Jaehaerys ve Alysanne ile birlikte kaçtı. Maegor Aenys'in en küçük oğlu Prens Viserius'u yakalatıp işkenceyle öldürdü. Ve sonunda fırtına burnunda yeni bir kral ilan edildi. Aenys'in oğlu Jaehaerys. Genç ama yanında annesi Alyssa, kız kardeşi Alysanne, Baratheon gücü ve ejderhası Vermithor vardı. Rhaena da Rüya Ateşi'yle ona katıldı ve Maegor'un elinden Blackfyre'ı çaldı. Birer birer büyük anneler Maegor'u terk etti. Velaryonlar, Tyrell'ler, Hightower'lar, Redwyn'ler, Lannister'lar, Arryn'ler. Maegor'un yanında az sayıda küçük lord kaldı. Fakat böyle bir saltanat dışarıdan güçlü görünse de içeriden çürür. Maegor'un elinde Balerion vardı. Kızılkale vardı, Demirtaht vardı. Ama artık neredeyse kimsenin sadakati yoktu. Visenya ölmüştü. Rhaena ondan nefret ediyordu. Alyssa kaçmıştı.
Ceheriz failesinden saklanmaktan çıkıp isyanın yüzü olmuştu. Büyük haneler birer birer ondan uzaklaşıyordu. Maegor'un kara gelinlerle kurmaya çalıştığı miras ona oğul getirmedi. Korkuyla kurduğu krallık da ona sadakat getirmedi. Son gece Maegor savaş planları yaptı. Lordları korku içinde dağıldı. Şafak vakti kraliçesi onu demir tahtta ölü buldu. Bilekleri kesilmişti. Boğazı parçalanmıştı. Tahtın kılıçları bedenine saplanmıştı. Onu kim öldürdüğü kesin bilinmez. Kraliçe yanından biri mi? Kral muhafızları mı? Gizli geçitlerden gelen biri mi? Yoksa Maegor yenilgiyi ve utancı görüp kendi canına mı kıydı? Dali kesin konuşmaz ama sonuç kesindi. Zalim Maegor çocuksuz öldü. Saltanat 6 yıl 66 gün sürdü. Ve Aegon'un kurduğu krallık oğulların elinde neredeyse küle dönmüştü. Fatih Aegon Westeros'u ateşle birleştirmişti. Harrenhal yanmıştı. Fırtına kralı düşmüştü. Gardanlar kül olmuştu. Starklar diz çökmüştü. Erinler teslim olmuştu. Lannister'lar ve Tyrell'ler yeni düzene katılmıştı. Ama Dawn eğilmemişti. Ve Aegon öldükten sonra asıl soru ortaya çıktı. Bir krallık fethetmek mi daha zordur? Yoksa onu ayakta tutmak mı? Aenys sevgiyle yönetmek istedi ama krallık elinden kaydı. Maegor korkuyla yönetmek istedi ama krallık ondan nefret etti. Biri fazla yumuşaktı. Diğeri fazla sertti. Aenys döneminde inanç ayağa kalktı. Maegor döneminde krallık kanla susturulmaya çalışıldı. Ama ne yalnızca sevgi demir tahtı korumaya yetti ne de yalnızca korku. Aegon'un ateşle kurduğu düzen oğulların elinde çatladı. Krallık ejderhaların gölgesinde bile parçalanmanın eşiğine geldi. Fakat sonra genç bir kral çıktı. Ne yalnızca ateşi seçecekti ne yalnızca merhameti. Onun adı Jaehaerys'ti. Ve bir sonraki videoda Targaryen hanedanı ilk gerçek toparlanışının, iyi kral ile iyi kraliçenin dönemini konuşacağız. Çünkü bazı krallıklar krallıkları fetheder, bazıları ise o krallığı gerçekten kurar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Fatih sizce nerede yanlış yaptı? Yorumlara yazın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.